Mart'ın 7'sinden beridir bunu anlatıyorum. Mart'ın 7'sinde olacaklardan bahsettim. 15'inden, 25'inden bahsedeceğim. 20'si FED faiz kararı açıklanacak. Bunların hepsi önemli, inanılmaz önemli. Bak buradaysanız gerçekten hepsini tek tek öğrenebilirsiniz. Ne var ne yok hepsini görebilirsiniz. Şuna bahsedeceğim. Korku indeksi 74. Benim burada bahsettiğim takos aşağı yönlü inebilir. Çünkü yükselen takoslar genelde aşağı yönlü iner. 73-74'e geleceğini düşünüyorum. Artık o bizim istediğimiz roketler odur budur artık biraz kesildiğini söyleyebilirim. Şu anda ne yapalım ne edelim sorusunun cevabını herkes veremez. Ben de net bir şekilde bunu söylemek istiyorum. Ayın 25'ine kadar neler olacak? Yükselişler nerede? Artık nereden başlayacak diye hepsini söylemek istiyorum. Önümüzde 4 tane açtığımız sekme var. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Dostlarım videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Bu algoritma için çok önemli. Yorumları da yapın. Teşekkürler var gerçekten de. Görüyorum üzülenler oluyordu. Neden böyle nakitte kaldık? Senin yüzünden nakitte kaldık. Onun sonra teşekkür edenler vardı. Gördüm bunları çok fazla gördüm. Ve şunu söylemek istiyorum. Hiç uzatmadan tek tek anlatacağım. İndeks şu anda korkuyu gösteriyor. 86'lardan 90'lardan 74'e kadar geldi. Şu anda market cap'in yeşil yaktığına ben pek aldırış etmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Burada bir trend var. Ve trend e, bu düşen bir takos olduğunu söylemek istiyorum. Bu düşen. Bunun nereden sonlanacağını düşünüyorum. Bak burada simetri üçgenin hemen ucunda gördüğünüz burası hemen hemen destek oluştu artık. Buraya tekrardan böyle düşeceğini söyleyebilirim ama bu düşüş geçenki düşüş gibi değil. Bu düşüşün daha büyük şekilde olacağını söyleyebilirim. Çünkü korkuyu verdiler. İyi bir şey yaptılar. Yani iyi bir şey değil. %5'lik %10'luk bir yükseliş yaptılar. Ondan sonra tekrardan düşmesi büyük bir korkuya sebep olacağı için şunu söylemek istiyorum. Dominansın fazla şekilde artıp BTC'nin de buralara tekrardan geleceğini 61.500 62 seviyelerine geleceğini söyleyebilirim. Şu anda bir korku var ama Shib'in de aynı şekilde bak burada olduğu gibi burada bir kanal oluştu. Burada bir kanal oluştu. Ve bu kanalın da tekrardan burada oluşacağını söyleyebilirim. Bak buralar benim bakış açımdan 53-54 seviyesini bir yoklayıp eğer burayı böyle kırmazsa aşağı yönlü şimdi burayı kırarsa aşağı yönlü harbiden nerelere gelir? 21'lere gelir ama ben kırmayacağını düşünüyorum şu anda. Yani kırarsa da o vaziyet aşağıya ama desteğini 23-53'ten alacağını söyleyebilirim. Ee, Açılan pozisyonlar çok fazla. Gerçekten açılan pozisyonlar çok fazla. Hele ki şu anda long pozisyonları inanılmaz fazla. FED faiz kararını değil mi %99'luk bir sabit tutacağını, %1'lik de düşüreceğini söyledi. %1'lik ihtimal keşke olsa, değil mi? Keşke olsa ama bu ihtimal ne yazık ki gerçekleşeceğini düşünmüyorum ama gerçekleşirse inanılmaz bir yükselişin kat edeceğini söyleyebilirim. Ama %99'luk sabit tutacağı dediği rakam piyasalar için aslında çok olumlu değil. Buradan yükseleceği %1, %2'lik, %3'lük belki bir yükseliş olacak. Yani kandırmaca bir yükseliş olacağını söyleyebilirim. Bunu zaten göreceğiz bu gece. Bunu hep yaşadık abi. Hep böyle yaşadık. Oranlar değişse de bu senaryolar hep aynı. Korku indeksine bakmak daha mantıklı bence. Çünkü korku indeksi bu piyasanın psikolojisini harbiden belli ediyor abi. Bu piyasa nereye gidecek, ne yapacak? Gerçekten kendini belli eden bir algoritma. Gerçekten de öyle. Burada tek yapmamız gereken şey hani nakitteyseniz ya da piyasa verdiğim destekler, dirençler gerçekten önemli. Benim de açtığım pozisyonlar oluyor. Lig durumları oluyor. Bir sıkıntıya, endişeye giriyoruz. Ben de giriyorum. Ben ne kadar anlatsak da ne kadar etsek de bazı şeyler gerçekten de ters gidiyor ama piyasada şu anda aslında çok belli orantılar var. Çok belli şeyler söylüyorum aslında. Yani korku indeksi o seviyelere geldiği zaman 73-74 seviyelerine geldiği zaman piyasada bu hamleler olacak. Bu şekilde düşüşler olacak ama bu takosun duracağı bir seviyede var abi. Bak bu seviyede büyük bir mum yakabilir yukarı. Çünkü çok fazla insan korkup şu seviyede 73-74 seviyelerinde hemen hemen bu aşağıları şu anda 76-77 seviyelerinde e, o seviyelere geldiği zaman o zaman büyük bir şekilde yükselecek. Ha bu yükselişin e, Nisan ayının böyle ilk haftasının olacağını söyleyebilirim. Nisan ayının 8'inde bence güzel bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Ama şu anda
Sabredemeyen de çok fazla insan olacak gerçekten de. Yani kredi çekendir, odur budur, oradan sağdan soldan borçtur falan filan alan da bir dönemin içindeyiz aslında. Piyasaya yeni giren oyuncular var, çok fazla yeni giren insanlar var. Bunları zaten biliyoruz ama büyük oyuncular şu anda soğuk cüzdanlarına BTC'leri atıyorlar. Bunlar çok büyük bir şey. Şu anda tek satış yapan taraf yeni yatırımcı. Yani böyle bakıyorum mesela bazen grafiğine de onun da grafikleri var. Bakıyorum böyle mesela satışlara hep küçük satışlar. Yani inanılmaz hep küçük satışlar. Yani şu anda spottaysanız hani bir sıkıntı yok. Uzun vade düşünüyorsanız bir sıkıntı yok. Trade yapıyorsanız hani piyasanın da ne olacağını öğrenmek istiyorsanız senaryo bu şekilde. Burada gelecek 73-74 seviyesini yükseleceği seviye bambaşka bir seviye. Emin olun ki e, şu anda likit topluyorlar gerçekten de. Yani bu havuzun istedikleri seviyeye geldi ve şu anda sadece yavaş yavaş böyle boşaltıyorlar. İstedikleri seviye geldiği zaman tekrardan böyle şey yapacaklar. Bu seviye böyle devam yükseltecekler ve tek yapmamız gereken de şu aslında. Market cap'in şu anda hacminden ve içeri para girişinden vesaire vesaire bahsedeceğim ama tek senaryo bu abi aslında. Yani şu anda korkuyu çok fazla bir şekilde verdi. Büyük bir şekilde milyarlık bildiğimiz gibi likit oranları da var şu anda. Likit ya oran diyorum likit olmuş insanlar var abi. İnanılmaz şekilde ya. Ve 61.500 seviyesi kaçınılmaz bir seviye. Gerçekten. Yani şu seviyede grafiği açın, takip edin bu gece olacaklardan. Bir de şöyle bir şey var. Bir iki gün yükseliş olabilir. Gerçekten. Bir iki günlük yükselişler şu anda kesin gibi gözüküyor. Ee, Piyasayı yükseltecekler. İçeriye çok fazla long pozisyonu açan insanları kilitleyecekler. Ve düşecek. O verdiğim seviyeye kadar düşecek. Sonraki yükseliş gerçekten büyük. Bu zamana kadar nereden baksanız 13'ünden beridir düşüş olacağını söylüyorum. Hemen hemen 25'ine geldik. Ama ben de şu anda diyorum ki yani önümüzde sadece bu haftalık bir süreç var. Korkuyu, paniği, stresi, kaosu, stres, her şeyin olabileceği senaryoları bu hafta yaşayabiliriz. Ee, Şimdi güzel bir yükselişler oluyor. %5'lik, %10'luk bir yükselişler oluyor. Ardından tekrardan aynı seviyesine gelmesinin amacı bu. Yani bu seviyeleri biraz yaşamak lazım. Birazcık gerçekten bu feleğin çemberinden geçmemiz lazım. Bu stresle baş başa biraz kalmamız gerekiyor. Şimdi yeni projeler geliyor ama her zaman bir saçma sapan bir proje geldiği zaman bilin ki tekrardan bir yükseliş geliyor. Ne zaman böyle saçma sapan kötü bir projeler şu anda Binance'te listelenirse bilin ki yükseliş o zaman da geliyor. Şu anda iyi projeler geliyor. Ethereum fee geldi. E, Yeni projeler geldi vesaire ismi şu anda unuttum. O projeler şu anda güzel projeler. Ama böyle saçma bir proje geldiği zaman bilin ki boğa sezonu tekrardan startını verdi. Boğa sezonu bu değil. Boğa sezonu inanılmaz bir sezon. Bunu nerede gördük? 2020-2021 arasında gördük. Tekrar aynı senaryoyu görmemiz için altcoin tabi altcoin'ler için söylüyorum. Altcoin böyle uçup kaçması için kesinlikle bekleyeceğimiz fiyatlandırma. Nisan ayı bence çok güzel bir zaman ya. Nisan ayı gerçekten de güzel bir tarih. Bir düşüş daha olacak. Ben o zaman içeri girilmesi taraftarıyım. Gerçekten nakit de varsa o zaman girilmesi gereken seviyeler o zaman abi. Shiba'da bahsettiğim seviyeler inanılmaz seviyeler. Çünkü her an önünde yeni gelecek projesi de var ve bu projeyle birlikte gerçekten büyük bir şekilde büyük istediğimiz rakamların geleceğini söyleyebilirim. Önünde bir tek Shibarium'un olmadığını dile getirmek istiyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenirseniz algoritma artıyor. Abone olursanız da bunlardan yararlanabilirsiniz dostlarım. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.